So that's the way I answered most of the people that came to me and asked about how religion blends with this, or is this a religion? We think of it as a practice that can enhance your normal or your daily religious practice. Yani bana gelip bu soruyu soran kişilere genelde şunu dedim. Bu aslında bir uygulamadır ve kendi dinsel uygulamalarınızla birlikte bunu uygulayabilirsiniz. So for Muslims, those of you that are devout Muslims, I feel that this practice can be a benefit to namaz or your daily ritual. Sanıyorum çoğunuz Müslümansınız. Bu uygulamayı yine namazınızla ve diğer dinsel uygulamalarınızla birlikte uygulayabilirsiniz. And so it shouldn't be thought of as, a separate thing or a conflicting practice to your normal Islamic practice. Yani bunun normal İslam uygulamalarınıza ters düşen veya onunla çelişen bir şey olduğunu, ondan ayrı bir şey olduğunu düşünmeyin. And like I said, God cannot be contained in words, so we feel that the ideal method for human beings is to go beyond words, go beyond language, to seek God within. Steve'in de dediği gibi Tanrı sözcüklerle kısıtlanamayacak bir varlıktır. O yüzden sözcüklerin ötesine geçmemiz gerekmektedir. And this is not to, disparage or say that the written scriptures like the Quran are not beneficial. Bu kesinlikle Kur'an'daki veya diğer dinsel öğretilerdeki anlatımların yararlı olmadığı anlamına gelmez. But that they enhance each other. The ritual practice of Sufism or Islam can be enhanced by this inner directedness. Ama Sufizm veya İslam uygulamaları da bizim bu uygulamamızla birlikte daha bir ötelere götürülebilir. So, in my own case, personal experience, I was raised as a Christian, but I felt something was missing in my life, and so I sought for many practices through many different paths. Ben bir Hristiyan olarak büyütüldüm ama bir şeylerin eksik olduğunu hissediyordum. Bu yüzden çeşitli metotlar deneyerek bu eksikliği kapatmaya çalıştım. And many teachers through the years. Ve yıllar boyu birçok öğretmenle çalıştım. But when I met Master Ching, I felt that I had met my true teacher. Ama Üstad Ching ile karşılaştığımda işte benim asıl öğretmenim bu diye hissettim. And from that point, about 5 years ago, my life has changed dramatically. I've improved myself inwardly, and as Master says, one of the main goals of the practice is enhancing your compassion, your ability to love others. 5 yıldan beri bu uygulamaya devam ettiğim 5 yıldan beri çok gelişme gösterdim ve Üstad Çinghai'nin dediği gibi içimdeki sevginin başkalarına karşı olan içimdeki sevginin büyüdüğünü hissettim. And of course, the inner changes too, spiritual changes that occur are a benefit of the practice too, but enhancing our love, like Islam emphasizes the heart a lot, coming from the heart. Tabii başka ruhsal yetenekler, beceriler de gelişti ama bunun en önemlisi sevginin, başkalarına duyduğumuz sevginin gelişmesiydi. This is what I feel is, in my case, has been the best or the most, advantageous benefit from this practice is increased ability to love and to show compassion. Ve benim için en önemli noktada bu oldu. Büyük bir insanlara karşı büyük bir sevgi hissetmek ve onlara merhamet ve sevgi gösterebilmek. And so, I think you too, as devout Muslims or whatever belief you have, can, through this practice, enhance that ability to love, which, as the flyer we distributed said, the only religion is love. Böylece siz de, yani her dinden olan kişi de içindeki başkalarına karşı olan bu sevgiyi büyütüp bizim broşürümüzde dediği gibi asıl din sevgidir diyebilirsiniz. So I think in terms of what I had to say about my own development, that sums it up. I've been able to love more. Yani kendi gelişimim hakkında bir özetleme yapmam gerekirse daha fazla sevme yetisine sahip olduğumu söyleyebilirim. And well, usually I'm not this serious when I speak, but I just felt inspired to be a little more serious right then. But after this, if we have any questions, I'll hopefully be a little more jovial. Genelde bu kadar ciddi değilimdir ama içimden ciddi olmak geldi. Ama bir sorularınız olursa cevaplamaya hazırım. He asks if you can feel love towards a person who has stolen your wallet, your money. Well, actually that happened to me in Istanbul. Bu İstanbul'da bana zaten oldu. Have you forgiven him? Yes, I have.
That's another major benefit of this method is to gain more detachment from physical objects or possessions. Evet, onu affettim. Zaten bu öğretinin en önemli yararlarından biri fiziksel nesnelere olan bağımlılığınızdan uzaklaşmanızdır. So as I was angry for a moment and I thought, well, his object was to, he felt he was benefiting Islam, I think, by taking the pamphlets because of his beliefs were so strong, and so in a way he was expressing a religious or spiritual, objective. Bir an için bir üzgünlük, kızgınlık duyduğum oldu ama sonra şöyle düşündüm. Bu kişi bunu alırken herhalde ihtiyacı olduğunu düşündü. Buna inandığı için çalmıştı. So I was able to, I think the meditation method helped me to see him, this man as a messenger for his own religion in a sense, or his belief system, and that's maybe 5 or 6 years ago I couldn't do that so well. Yani bu insanı kendi inanç sisteminin bir temsilcisi olarak gördüm ama bunu 5 ya da 3 yıl önce yapamazdım. He wants to ask you, if there are people in your workplace who don't like you, and what you feel towards them. Oh, that happens too, right? Evet, bu da oluyor. Right. I'm a professor of English in California, USA. Kaliforniya'da İngilizce öğretmeniyim. And of course that does come up. Students occasionally will have a problem with the way things are going, or the administration will have a problem. Genellikle öğrencilerin yönetimle, işlerin işleyiş tarzıyla problemleri oluyor. But these types of things too are diminished. The power of those problems is diminished by this practice. Your ego is made smaller. Bu uygulamaların bir yararı egonuzun küçülmesidir. Also, I just wanted to mention, Master will be here in a moment. She's just speaking briefly with some reporters from the local news station. Üstad Ching az sonra gelecek. Şu anda gazetecilerle bir röportaj yapmakta. He asks you if you can tell more about things. More about things. Well, that's Master's job, really. But we just, vehicles or members of the group. Master's going to give you the main message, tonight. So I'm sorry, but I think we should probably play the video, and then Master will be able to give you I think oftentimes your questions are totally answered after you hear her. Aslında bu konuyu anlatmak üstadın işidir. Size gerekli mesajları verecek ve soru cevap bölümünde istediğinizi kendisine sorabilirsiniz. Üstad Ching şu anda salona girmek için yolda geliyor. Aşağı iniyor şu anda. For the English-speaking people, I have an announcement. Master is just coming down in a moment. Thank you. Sevgili misafirlerimiz, hoş geldiniz. Çok özür diliyoruz bu gecikme için. Şu anda otelin içinde de bütün asansörler durmuş durumda. Yani Ching şu anda asansörde 11. katta bekliyor ve buraya inmek üzere. Evet, o yüzden şu anda 1-2 dakika içinde burada olacak. Ben bu 1-2 dakika içinde size isterseniz Ching ile ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Zaten siz videolardan da izlediniz kendisini. Evet, kitaplarımızdan da izlediniz. Kendisi 1-2 dakika içinde burada olacak. Teşekkür ediyorum sabrınıza. Evet arkadaşlar, gelmek üzere şu anda Ching. Evet, şu anda salona girdi. Master Ching is coming into the room. Please welcome her. Thank you so much.
Arkadaşlar, toplantımıza başlamadan önce lütfen İstiklal Marşı için ayağa kalkalım. Before we start the meeting, please get up for our national anthem. Teşekkürler. In the booklet you have taken, there are papers prepared for you so that you can write your questions. And I request you please keep your questions relevant to the subject. So we will collect them and the master will try to answer them.